Bu videoda 9 adımda Nazi Almanyası'nın 2. Dünya Savaşı'nda attığı kritik adımları ele alacağız. Sovyetlerle saldırmazlık paktını bozarak açılan Doğu cephesi, Orta Avrupa'da kurulan kırılgan ittifaklar, İtalya'nın yarattığı yük, Japonya için Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilanı ve Goebbels'in topyekün savaş çığlığı. Hepsi Almanya'nın önce yükselip sonra adım adım yok oluşa sürüklendiği bu 9 bölümde karşımıza çıkacak. Bölüm 1. Downfall, Hitler'in intiharı. 30 Nisan 1945'te Hitler, Sovyet ordusu sığınağına 500 metre mesafedeyken intihar etti. Vasiyeti gereği sığınağın önündeki bir çukura yakılarak gömüldü. 1944 yılı sonbaharında Almanya'nın savaşı kaybedeceği kesinleşmişti. 1945 Ocak ayında artık Rus orduları Alman topraklarında ilerliyor, müttefik ağır bombardıman uçakları Alman şehirlerini teker teker harabeye çeviriyordu. 1945 Ocak ayında Genelkurmay Başkanı Heinz Guderian kaçınılmaz sonu içeren bir rapor sunarak Hitler'den müttefiklerle ateşkes teklifi için onay istedi. 1945 Ocak ayında Almanya teslim olsaydı 1.230.000 Alman askeri ve 800.000 sivil yaşıyor olacaktı. Hitler 30 Nisan 1945'te intihar etti. Birkaç saat öncesine kadar hala kurmaylarına direnmelerini öğütlüyordu. Bölüm 2. Fransa'nın düşüşü 1940. 10 Mayıs 1940 sabahı Almanya 3 milyon askerle Fransa'ya saldırdı. Planın adı Zielnicht yani Orak Darbesi. Fransızlar tüm Alman ve Belçika sınırında kesintisiz bir direniş hattı kurmuştu. Ama Almanlar tankların geçemeyeceği, nehirlerin aşılamayacağı düşünülen Arden ormanlarından geldi. Fransa sadece 42 gün içinde teslim oldu. Bu planın asıl mimarı General Erich von Manstein'dı. Ancak Nazi propagandası bu zaferi Hitler'in dahiyane stratejisi gibi sundu. Hitler'in büyük komutan imajı, savaşın kalanında bazen egosuna teslim olarak ve bazen cephedeki komutanları inisiyatif tanımadığı için defalarca hata yapmasına sebep olacaktı. Bölüm 3. Barbarossa Harekatı 1941. 22 Haziran 1941 sabahı Nazi Almanyası Sovyetler Birliği'ne saldırdı. Barbarossa Harekatı adını Hitler seçmişti. Barbarossa Almanca Kızıl Sakal anlamına gelir. Almanya 3 milyondan fazla askerle tarihin en büyük kara istilasını başlattı. Hitler, Sovyetlerin işgalinin en geç 5 ay içinde tamamlanacağını hesaplıyordu. Kara kuvvetleri sınırı geçtiğinde Alman uçakları Minsk, Kiev ve Leningrad istikametini bombalamaya başlamıştı. Sovyet birlikleri hazırlıksız yakalandı. Sadece ilk gün binlerce Sovyet askeri esir düştü. Stalin saldırı haberini defalarca teyit ettirdi çünkü ilk anda buna inanamamıştı. Almanya ile saldırmazlık paktı vardı. Alman ordusunun Rus topraklarına girişi Nazilerin çöküşünü başlatacak Doğu cephesinin ilk adımıydı. Bölüm 4. Üçlü İttifak ve Mihver Paktı'nın genişlemesi. 27 Eylül 1940'ta Berlin'de imzalanan Üçlü Pakt ile 2. Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya ve Japonya'yı bir araya getiren bir askeri siyasi ittifak kuruldu. 1936'da kurulan Roma-Berlin mihveri yine bu üç ülkeyi içeriyordu. Mihver devletlerine Kasım 1940-Mart 1941 arasında Macaristan, Romanya, Slovakya ve Bulgaristan katıldı. Nazilerin Orta Avrupa ve Balkan ittifakları Barbarossa Harekatı'nda Sovyetlere karşı yeni cepheler açılmasını sağlayacaktı. Finlandiya mihver devletlerine dahil değildi ama Sovyet işgalindeki Fin topraklarını geri almak için kuzeyden savaşa dahil oldu. Bölüm 5. Kuzey Afrika Cephesi. Libya 1911 yılından beri İtalyan sömürgesiydi. İtalya 1940 Eylül'ünde İngiliz idaresindeki Mısır'a saldırdı ama İngilizlerin Kompas Harekatı ile bozguna uğradı. Hitler, müttefik İtalya'ya destek için Şubat 1941'de Rommel komutasında Afrika kolordusunu görevlendirdi. Rommel kısa sürede karşı taarruza geçti, Tobruk'u kuşattı ve Mısır'a ilerledi. 8 Kasım 1942'de Torch operasyonu ile İngiliz ve Amerika Birleşik Devletleri orduları Fas ve Cezayir'e çıkarma yaptı. Böylece mihver güçleri iki cepheden sıkıştı. Doğuda Mısır'dan İngiliz 8. ordusu, batıdan Cezayir-Fas üzerinden müttefik orduları. Mart 1943'te General Erwin Rommel Almanya'ya geri çağrıldı. 1943 Mayıs'ında 120.000 İtalyan ve 130.000 Alman askerin teslim olması ile Kuzey Afrika mihver kuvvetlerinden temizlendi. Bölüm 6. İtalya'nın çöküşü ve Çelik Paktı'nın sonu.
Almanya ve İtalya 22 Mayıs 1939'da Çelik Paktı'nı imzalayarak askeri ve siyasi bir ittifak kurdu. Ancak savaşın ilerleyen yıllarında İtalya'nın zayıf performansı bu ittifakı Almanya için bir yük haline getirdi. İtalya, Yunanistan ve Mısır'da başarısız olmuş ve her seferinde Alman desteğine muhtaç kalmıştı. Almanların Sovyet cephesindeki hezimeti ve Kuzey Afrika'daki bozgunun ardından İtalyan Faşist Büyük Konseyi savaşın aleyhlerine döndüğünün farkındaydı ve 25 Temmuz 1943'te Mussolini'nin yetkileri geri alınarak tutuklandı. İtalya 8 Eylül 1943'te Kasipli Ateşkesi'ni imzalayarak müttefiklere teslim oldu. Almanya, İtalya'nın teslim kararı üzerine Aksa Harekatı ile İtalya'yı işgal ederek Mussolini'yi tekrar başa geçirdi. Ancak İtalyan halkı Mussolini'yi yakalayıp idam ederek faşist dönemi ve Almanya'nın kukla yönetimini sona erdirdi. Bölüm 7. Almanya'nın ölümcül kararı, Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilanı. Üçlü Pakt 27 Eylül 1940'ta Almanya, İtalya ve Japonya arasında imzalanan ve taraflardan birine saldırı olursa diğerlerinin yardım edeceğini belirten bir askeri siyasi ittifaktı. 7 Aralık 1941'de Japonya Pearl Harbor'a saldırarak Amerika Birleşik Devletleri ile savaşa girdi. Japonya saldırıya uğrayan değil saldırgan tarafta ama 11 Aralık 1941'de Hitler Reichstag'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne savaş ilan etti. Amerika'ya savaş ilanı stratejik bir kumardı. Almanlar Tokyo'ya benzer tepkiyle Sovyetlere savaş açması için baskı yaptı. Ama Japonya, Nisan 1941'de imzaladığı Sovyet-Japon Tarafsızlık Paktı'nı bozmadı ve güneye İngiliz ve Amerikan kolonilerine yöneldi. Japon tehlikesine karşı Uzak Doğu'da bekletilen Sibirya tümenleri bu gelişme üzerine Moskova'ya sevk edildi. Kış Savaşı için donanımlı ve yıpranmamış bu desteğin gelişiyle Doğu cephesi Almanya için kabusa dönüştü. Bölüm 8. Göbels'in topyekün savaş çağrısı. 2 Şubat 1943'te Stalingrad'da 6. Ordu teslim oldu. General Paulus Hitler'in intihar edin ya da savaşın emrine rağmen teslim olmuştu. Yaklaşık 300 bin Alman askeri kuşatmada yok oldu veya esir düştü. Bu, Alman ordusunun ilk büyük stratejik yenilgisiydi ve Nazi propagandasının yenilmezlik efsanesi çökmüştü. 18 Şubat 1943'te Propaganda Bakanı Joseph Goebbels, Berlin Sportpalace'ta halka seslendi. "İstediğiniz şey topyekün savaş mı?" Kalabalığın "evet" haykırışıyla Nazi rejimi tüm toplumu seferber etmeye başladı. Kadınlar silah ve mühimmat fabrikalarına gönderildi, askeri alma yaşı 16'ya düşürüldü. Leningrad, Dnipro, Odessa, Minsk, Belarus, Baltık ülkeleri ve Polonya. Sovyetler Alman sınırına yaklaşırken artık Goebbels'in topyekün savaş çağrısı topyekün yok oluşa evriliyordu. Bölüm 9. Normandiya çıkarması. 6 Haziran 1944 sabahı tarihin en büyük amfibi harekatı başladı, D-Day. 5.000'in üzerinde gemi, 11.000 uçak ve 156.000 asker. Sadece çıkarma sabahı 14.000'den fazla sorti yapıldı. Ağustos 1944'te müttefikler Normandiya'dan çıkıp Paris'i kurtardı. Alman ordusu Seine Nehri'nin ötesine atılmıştı. 1944 Aralık'ta Ardenler taarruzu Almanların batıdaki son karşı saldırısıydı. 200.000 asker ve binlerce tankla başlayan taarruz yaklaşık 100.000 kayıpla sona erdi. Alman orduları artık kendi sınırlarına çekiliyordu. Doğudan Sovyetler, batıdan müttefikler ilerleyerek Almanya'yı iki koldan sardılar. 1945 baharında kuşatma halkası kapandı. Berlin'in düşüşü artık an meselesiydi. İkinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık 85 milyon insan hayatını kaybetti. Şehirler yakıldı, ideolojiler çöktü, tarihin akışı değişti. Süper güç Almanya parçalanırken Hitler tarihe karıştı. Sizce hangi adımlar Almanya'nın sonunu hazırladı? Üçüncü bir ihtimal var mıydı? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve kanalımızla yeni tanıştıysanız abone olmayı unutmayın.